Futbol Türkiye kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün eski bir arkadaşım, dostum, kardeşim Kemal Loncası'ndan Turgut bana yazdı. Bugün onların üst savaşı vardı. Üstte Hisar'da savaştıklarını ben de gördüm. Burada şöyle bir muhabbet oldu. Şimdi normalde size de göstereyim. Burada KMO loncası H loncasına katıldı ve JKK loncasıyla savaştılar. H loncasında şöyle kaptan vardı arkadaşlar, bakın. Yani bu kaptanın göğüslük mor olan yerinde de normal ekipman var ama onu 12 yıldız yapmış ve ekipmanı güzel, yıldızı güzel, kalesi güzel bu arkadaşın. Bu adam kaptanlık yaptı H loncasında ve şurada bir arkadaş daha H loncasında bu arkadaş da kaptanlık yaptı. Ve bu arkadaşın da hatırladığım kadarıyla 4 tane şampiyon ekipmanı ve 3 tane kupası. Bunun kalesi de güzeldi. Ben bizzat gördüm. Üste de vurdular. Hisarlara da vurdular. Buradaki mevzu şu. Bakın arkadaşlar, bu HH'nin savaştığı adam bu. Yani adamlara baktığınız zaman H loncasının kaptanlarından daha düşükler. Mesela şu üst yerinde HH vurmuş Samsam'a. Bakıyoruz Samsam'ın ekipmanına. Adamın bir tane şampiyon ekipmanı var. Yıldızları güzel değil. Ötekinin 150 yıldızı vardı. Bakıyorsun normal ekipmanla adam tutmuş, ötekini tutabilmiş. Üstü savunmuş ya bu arkadaş. Yani burada ilginç mevzular döndü üst savaşında. Turgut arkadaşımız da bana yazdı. Dedi bu nasıl olabilir? Burada tabii ki JKK loncası üstü aldı. Turgutgil'in yardım ettiği lonca üstü alamadı. Kaptanlar daha sağlam olmasına rağmen. Bana dedi bu nasıl olabilir? Benim ekipmanları da bir düzenleyelim. Ben de çünkü kendimden güçsüz oyunculara bazen yeniliyorum falan dedi. Bunun için Turgut'la görüştük. Onun kalesini inceledim. Ona yardımcı olmaya çalıştım. Sizlerle şimdi bunu göreceğiz. Bu telefon konuşmasına, görüşmesine şahit olacağız arkadaşlar. Siz de dinleyin. Biz sohbet muhabbetimizi ettik. Eskiden bu yana bağımızı koparmadık. Ara ara konuştuk. Biz eskiden KMO loncasıyla birlikte hareket ederdik. Krallıklara birlikte giderdik. Hani tanıştıktan sonra, loncalar bir araya geldikten sonra sonrasında ayrıldık. KMO loncası şu an başka bir krallıkta. Ve şu an güzel durumdalar. 159. krallıktalar arkadaşlar. Şu an loncanın kudreti de güzel. Evet, şöyle görüyorsunuz kudretleri de. Fena sayılmazlar. Sıfırlama ve hisarlara ara ara katılacak durumdalar. Burada üst hisar savaşları devam ediyor arkadaşlar. Siz de eğer kudret olarak yeterli gelen kaptan varsa buraya, şu an mesela 50. kudrete bakayım, 50. sıradaki
Şu an 1.400B'lik adam var. 1.450M adamlar rahatlıkla bu krallığa gelebilir. Gelip burada Kemal loncasına yardım edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Turgut'la görüşmemize geçelim. Hı. Evet. Biraz bir şey oldu ya bak. Bir de vardı bilmiyorum ben mi? Yani benden düşük kale bile benden alıyor Sara. Anladın mı? Yani T5 bu kadar mı fark ediyor anlamıyorum. Ne kadar içeride ne kadar T5 vardı adamların? Senin Şimdi üste vurdu ya hani bana yazdın ya üste vurduğunda. Hı. Vurdu ya üste. Bak üstü tutan adamın şimdi 3 mitik kupa falansını boş verelim. Üstü tutan adamda bir tane 3,5 milyon falandı. Full diyelim şimdi. Biz de full gibi vurduk. Full vurduk zaten. Ama hem diğer saldırı T5'in fazla olması bayağı fark etti. Anladın mı? Yani dediği sanlarında o kadar fark etmeni aldı adam. Çünkü bunun SLD'si bayağı iyi. Şimdi 5 tane mitik şampiyon. Seninle savaşan adamı mı soruyorsun? Söylüyorsun. Evet. Hangi loncada şimdi o adam? Şimdi H loncasında. Üst loncasında mı? Yok. Şimdi şeye baksan zaten gazeteden götürürsün. Tamam dur sonunda zaten oldu. Dur gazeteye bakayım. H loncasında. Ama şu an değil. Takılı mı? Seninle vuruştu mu bu? Bugün vuruşmamış seninle. Adamın ismi ne? Yok. Hehe. Lan o adam zaten güçlü. Yok o benim arkadaş. O alamadıysa onu alamadıysa şimdi üstü vurduğu şeye bak sen habere bak. Samsam değdirme vurdu. Bir dakika. Ya Samsam gördüm. Samsam'a böyle. Bu adamı mı diyorsun sen? Alamadıysa ondan. Bak HH'de 5 tane mitik şampiyon var. 5 tane. Şimdi ben sana o zaman da yazdım. Şimdi mesela biz adamı dışarıdan gören bu hero'da belki der ki diğer hero'ları gold değildir. Ama adam normal ordu SL'de hero'ları vardır bu adamın. Yani full ya var da yani bak, diğerinde de var zaten. Şimdi anladım onu da. Şimdi dışarıdan bakan adam bunu biraz güçsüz görüyor. Niye? Çünkü bu adamın kare yıldızı 31. Düşük. Bir tane şampiyon üstünde görünüyor. Herhalde bunda birkaç tane vardı. Şu an hız ekipmanını mı giymiş? Ne yapmış? Yok şampiyonu bir tane var sarı zaten. Bir tane var doğru. Kılıç mılıç kullanıyor seninki gibi. Anladım orasını. Şimdi dediğin gibi T5'leri vardır adamların çok. Senin dediğin gibi 2M T5 dolduruyorlarsa sizin 500k T5'iniz varsa elbette adamlar üstünlük yapacak. Bir daha atıyorum. Hisarlar elbette çok önemli. Çünkü mesela hisarları şu şekilde düşün. Diyelim ki mesela sen mitik ekipmanlısın. Adam sarı renkli altın renkli ekipmanda mesela. Bu kadar ki fark ediyor çünkü artı 25 SL'de az bir fark değil. Mesela sarı bir ekipmanı açıp da turuncu ekipmanın arasındaki farka baksan artı 25 SL'de falandır. Onun için o kadar da değil ya. Onun için o aradaki farkı hisarlardan ve T5'lerden adamlar kapatmışlar. Bir de adamın saldırdığı rapor lazım normalde. Çünkü hangi formasyonda saldırdı ona bakmak lazım. Mesela ne vurdunuz? Hangi formasyon? Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Genelde vuruyor bu. İşte 9-4-7 vuruyor. Anladın mı? Okçu karede.
Okçu Kareli. Yani öyle burada. Peki arada bayağı bir fark var mıydı yoksa kılı kılına mı kaçırdınız? Şimdi ona bakmadım zaten. İşteydim böyle öğlen böyle geç sık yapıyordum ben. Fazla bakamadım. Raporlar da zaten silmişim. Bakamadım ona. Mesela yani şöyle bir şey söyleyeyim sana ya. Yani bu kale aslında yani şu teşte bu kalede değil. Japonların hepsinde böyle. Bak şimdi bir tane gazetede haber bak. En son habere bak. Bakayım. Derebey olmamıştan önceki bir habere bak. Bora Hisar'da vuruşmuşlar onu diyor. Aynen. Bak şimdi her şey kaptana bak. Aynen. Her şey kaptana bak. Bu ötekinden biraz daha iyi gibi görünüyor. Ya şu adam yani bu adamın nasıl alıyor kuşları bunda? Ben anlamıyorum ki. Yani bu adamdan nasıl sensör alıyor? Vay vay vay. Adam dediğin gibi ekipmanları güzel. 150 yıldız. Adam gitmiş. Bir de şöyle bir şey var. Adam gitmiş yıldıza çakmış. Ekipmanı düzgün yapmamış. İşte Aynen bak ekipman doğru olmasa bile bak işte ama şeyler çok iyi ya. Şu yıldızlamaları falan baksana. aynen Yani yıldızlamaları. süvarisi bayağı iyi. Adam zaten Hisar'a biliyor musun ne vuruyordu? Hı. Adam Hisar'a 4-0-16 vuruyordu. Yani 40-160 okçu söz 40k piyade Peki 160k okçu vuruyor. peki Süvari vuruyor. formasyon ne giriyordu? Formasyona bakamadım ya ama alıyordu ha. Aldı da Hisar'ı tutamıyordu. Sonra yapıyordu mesela Hisar'ı yaptıktan sonra hani aldıktan sonra Hisar'ı yapıyordu full. Şöyle bir şey söyleyeyim. 6 5-7 yapıyordu. Bunu yapan sizin adam mı karşı taraf mı? Yok bizim adam Rumiye var ya. Ruma. Adam tek tip çakar gibi yapıyor yani. İki tip giriyor Yok ama tek tip vuruyor. ha, Yok tek tip vuruyor zaten. Yani mesela 400k falan toplam vardı. Piyade vardı. Gerisi süvari. Full süvari. Ama yaptı işte. Alıyordu. Çok güzel alıyordu ama yok işte. Şimdi karşı taraf Oksu'da duruyor ya. evet. Muhtemelen onun için işte o 40k piyadeyi alıyordu. Öyle vuruyordu. Sonra Hisar'ı yapıyordu. Neredeyse mix gibi anladın mı? Yanlış hatırlamıyorsam şimdi Okçu 50k'dı. 70k süvariydi. Gerisi piyade alıyordu. Şimdi 80k piyade. 8-5-7 gibi yapıyordu. Yani fark etmiyor zaten. Böyle yapıyordu ama tutamıyordu onu. Bir kere tuttu. İkincide aldılar selamı. Ama şöyle bir şey var şimdi. 500k fark, az farklılar tutuyordu doğru. Karşı taraftan ama yine de sarı verdi. Yani yapamadı bir şey. Anladın mı? Yani Japonlarda bir fark var. Yani biliyor musun ne farklı? Bence sanki bir çalışıyorlar. Bir görünmez bir güç var. Anladın mı? Bilmiyorum şimdi. Ne diyorlar ona? Eserlerin çok fazla iyi. Yoksa T500'den mi ne? Ekipman yani bildiğin kötü. Ya Şu şimdi adam Boraysa'daki adam var ya Japon. evet. Ya onun ekipmanında bak bir tane sarı, bir tane de mitik şampiyon var. Gerisi hepsi Şimdi onu istersen ben sana şeyini atayım sana. Ekipman yok mu? Oluyor ya bot Tamam. veriyor ya. Ekipman listesine atayım. Yani bu adamın bu ekipmanla nasıl alıyor çok olursun. Ya şimdi şöyle bir şey var Turgut. Mesela baktığımız zaman bu adam güçlü gibi görünüyor. Şu adam. Ama Bizimki. aynen. Sizinki güçlü görünüyor. Ama mesela iki tane yani full şampiyon gibi düşünemezsin bu adamı. Yıldızından dolayı bir de birkaç ekipmanla biraz yükseltmiş yıldızını. Ondan dolayı bayağı göze geliyor ama dediğim gibi T5 farkı
ve Hisar farkı o arayı kapatabiliyor. Bir de atıyorum mesela vuruş şekline göre denk getiremiyordur. Ters düşüyordur. Vurduğu formasyona falan ters düşüyordur. Şimdi rapor olmadığı için görüp değerlendiremiyor. Bundan dolayı adam alamıyordur. Sen de diyorsundur ki ulan bu nasıl alamaz? Doğrudur yani bizim de. Bak şöyle bir Uğur abinin kalesi vardı. Bizde 6-6 işte bir kale vardı. Şimdi sana attığım ekipmanlarda bir bak istersen. Şimdi Uğur abinin bir kalesi vardı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Adamda 5 mislik şampiyon, bir tane de aksesuar vardı Sara. Evet. Anladın mı? SLD'lerde 1000 plus'tu zaten. 1000 artıydı. Adam yani bu şey o vuruyor dalıyordu, bu vuruyor dalıyordu. Yani böyle gidiyordu ama bu adam yani şu an sana attığım adam bilmiyorum yani oyunumu çok iyi biliyor yoksa nasıl bir şey. Adam yani alıyor. Bildiğin alıyor. Ya Turgut şey yapma. Yani, Mesela bence özel bir şey var. yok dediğim gibi adam bak birincisi T5 farkı, ikincisi Hisarların hepsini almışlardı adamlar. Çoğu onlardaydı. Adam bir de generali falan alıyor. Ben baktığımda çoğu zaman bunların elindeydi. Üst. Adam general muhafızı kullanıyordu. Bundan hariç bir de formasyon denk getiremiyorsan bundan dolayı tabii ki alamıyorsundur ve şaşırıyorsundur. Ben çoğu yerde bu şekilde gördüm. Full kaptanın mesela 4 tane 5 tane şampiyon olan adamın elinden Hisar alamadığını falan da ben görmüştüm önceden. Dediğim gibi burada işte T5'tir, odur budur bir sürü avantaj adamları tarafında olmuş. Ondan dolayı bu duruma gelmiş. Sen şimdi şey diyor mu? Ya bu adamlar bu adamları yenebiliyorsa belki ben de oyunun işte bilgisini çok iyi öğrensem şampiyon adamlarla savaşırım. Yok şampiyonla savaşamam da ama bir şey var. Ben kendimden düşüyor yenildiğim zaman çok kötü oluyor. Anladın mı? Ya şimdi bakıyorsun bak şimdi adamda bir tane şampiyon var mesela. Adamda bir tane şampiyon varsa sen onunla savaşırsın normalde. O kadar ahım şahım bir şey yok. Bak adam mesela bir tane şampiyonu var. Adam gitmiş 3 tane 4 tane şampiyon fazlası adamla savaşmaya kalkmış. Normalde yani normal adam bakar ki bu adam şampiyon 150 kale yıldızı var. Normalde Hisar'dan çekilir ya. Adam nasıl savunma yapmış? Orası da doğru. Ya aynen. Ya bir şey söyleyeyim sana. Bu mixler vuruyor ya birbirlerine. Evet. Mesela ben her defa kullanıyorum. Ben genelde 8-4-8 vuruyor. Hep okçu karede duruyor. Ne gelirse gelsin önüme okçu karede duruyor. Formasyon değişmiyor. Tamam ama işte senin yanlışın orada. Çünkü senin kalen kalkıp da 8-4-8 değil. Yani 4-2-4 değil. Şu an senin bak mix ekipmanına bakalım. Bak senin mix ekipmanın mesela normal ekipman. Sen mesela tüm ekipmanı heresinden dizmişsin. Bak eldivende mesela ordu SP var. O adamların elinde bak ben şunu gördüm. Bir tane adamda mesela şampiyon ekipmanı vardı. Bir tane. Bak sende hiç olmamasına rağmen sende ordu SP taşı var. Bak burada ordu SP taşı var. Yani hiç şampiyon ekipmanın olmamasına rağmen. Bir tane adamda gördüm. Bir tane şampiyonu var. Adamın ekipmanların hepsine baktığın zaman ulan hepsine gitmiş adam tak ordu SP şampiyon taşı takmış. Ya sen normal şampiyon yapamamışsın, bu taşlar nasıl düşmüş? İşte şans işi. Şimdi adamın ekipmanında ne olduğunu da tam olarak bilmiyoruz. Eğer ki ordu SP olarak doluysa, kale taşlarını falan filan da iyi ayarladıysa adam alabilir. Bu oyunda her şey var. Ben bu oyunda her şeyi gördüm yani. Şimdi senin ekipmanına bakıyorum. Senin ekipmanın neredeyse 4-4-2 gibi bir şey. Nerede ayarlarsan? Bak şu an 4. Nerede ayarlasana bir. Ya şu an var ya. Şu an onu ayarla bir SLT'lere bak. Tamam. Onu sonra ayarlayayım da şu an sadece üstünden bir gidelim. Ben sana söyleyeyim aklında kalsın bazı şeyler. Onu ben sonrasına ayarlayayım. Çünkü fazla zamanımız... Yok diyeyim.
ayarla demiyor. Hani SLT'lere, rakamlara bir bak. Tamam. Şeye göre. Tamam. Onun için söyle işte, bu nelik bir şey. Tamam. Şimdi bak ben sana şunu söyleyeceğim. Sen şu yaptığın normal şartlarda doğru. Çoğu insan bu şekilde kullanıyor. Mesela normal set varsa adamda bu şekilde ekipmanını değerlendiriyor. Çünkü bunun dışına fazla bir çıkma şansın yok. Niye? Sen mesela 4-2-4 kullanıyorsun ya, bu senin için çok zor bir şey. Çünkü mesela 4-2-4 kullanıyorsan buradaki ekipmanının çoğu süvari ile piyade olması lazım. Yani burada okçunu azaltman lazım. Ama senin burada 2 tane Aynen. kupan var. İşte yüzük var. SP için taktım ya yüzüğü. Ha, CP için taktın ama dediğim gibi bunlar hep okçu üzerine fazla. Yani sen süvari taşları takmışsın, o durumu dengelemeye çalışmışsın ama şey yapmış. 4-2-4 olarak her yerde kullanamazsın. Yani bazı adamlar senden güçsüz de olsa ekipmanı ve taşları iyi bir şekilde ayarladıysa seni tutar. Onun için senin 4-2-4'ün o kadar sağlam görünmüyor yani. Sen bu ekipmanı en fazla şey yapacaksın. 4-4-2 şeklinde yapmaya çalış. 4-4-2 yapmaya 4-4-2'de hangi şeyde duruyor? Formda duruyor. 4-4-2'de de atıyorum okçu kare durabilirsin. Piyade kare durabilirsin. Çoğunlukla okçu karede dur. 4-4-2'de mesela kullan ekipmanını. Ya süvaride durmak olmaz değil mi? Ya süvaride durmak olmaz çünkü süvari zayıf. Bir de gelen adama bağlı şimdi. Ama mesela oyunu bilmeyen bir insan bile kalkıp da mesela herkesin aklında bir şey var. Son zamanlarda işte çıkmış. Herkes okçu karede duruyor. Mesela sen de okçu karede dur. Aklında olan şey olsun. Okçu karede dur. Ama bu ekipmanla. Kalkıp da şey yapma. Yani şöyle olabilir. 4-4-2 dediğim gibi okçu karede durabilirsin. Ve mesela buradaki bazı ekipmanlara süvari takmışsın ya, onları da kalkıp normal ekipmanla taşına çevirebilirsin. Çünkü mesela burada süvariye gidip kupaya gidip mesela süvari taşı takmışsın ya, buraya mesela gidip piyade ya da menzilli olarak düzeltip hem tek tipi düzeltebilirsin hem de 4-4-2'yi sağlamlaştırmış olursun. Çünkü o zaman kalkıp da senin o süvari taşına ihtiyacın olmayacak. Çünkü ekipmandan süvariyi azalttığımız için. Anlatabiliyor muyum? Bak şimdi mesela senin süvari diyorsun ki mesela 4-2-4 yapayım. Sen eğer 4-2-4 yaparsan buradan mesela diyelim ki kupa mesela kupa dediğim gibi kupayı sen buradan puanına götüreyim. Mesela senin buradan mesela şey yapman lazım. Buraya süvari eklemen lazım. Ne var? Kupanın orada 4-2-4'e koyabileceğin bir süvari malzemen yok. Bunun için mesela kalkıyorsun davulu koyuyorsun. Anlatabiliyor muyum? Davul kötü ya. Davul kötü mesela ama süvari arttırmak istiyorsan eğer yani birazcık süvari SL'de yapman lazım. Mesela eldiven yerine böyle bir durumda bazı şartlarda ejderha yumruğu yapabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Yani normal şartlarda senin bu ekipmandan 4-2-4 çıkmaz. Yani 8-4-8 senin yaptığın, tasarladığın ekipman normalde çıkmaz. Çünkü ekipmanı bozarsın. Çünkü davul mesela çok basit bir ekipmandır. Kullanamazsın yani böyle mix ekipmanda. Onun için senin için ideal ekipman işte 4-4-2-4 yani 4-4-2 yani 8-8-4 bu şekilde kullanırsın. Bunda da işte okçu kare durursun. Onun haricinde piyade kare durursun. Önümdeki 9-4-7 vuruyor. Diyelim ki geliyor. O zaman o doğru mu şimdi yani? 4-4-2. Bak şimdi bir dakika. Sen benim dediğimi anladın değil mi? 4-4-2 durup okçu kare, piyade kare olarak bu ekipmanı güzelce kullanırsın. Duruyor. Bunun haricinde eski stratejiye gidelim. Baktın ki adamın askeri tek tip falan da geliyor arada. Bu sefer
mesela sen anlıyorsun ki adam sana 4-4-2 durduğun için sana piyade geliyor. Adam sana Aha. tek tip piyade geliyorsa senin bu ekipmanla adamı durdurman da zor. Çünkü senin hem ekipmanındaki süvarin az, yani kalkıp eğer savunacaksan burada ekipmana yavaştan ya adam görmeden ya da dışarıdan ekipmanın hazır olacak. Normal ekipmanın üzerindeyken süvari geleceğini piyade geleceğini atıyorum bilip oradan atıyorum davul mavul bir şeyler karışık olarak süvariyi ayarlayıp adamın önüne atman lazım. Yani ekipmanı değiştirmen lazım tek tip gelirken. Yoksa tek tip seni adam 4-4-2'de alır. Bu süvari koymak doğru olmaz değil mi? Nasıl? Full süvari setini taksam kötü olur değil mi? Bu süvariyi koyarsan da bu sefer tüm ekipmanı kullanamazsın. Onun için içerisindeki birkaç ekipmanı değiştireceksin. Yapacak. O senin süvari SL'den arttıracak ama diğer ekipmanlarda işe yarayacak. Şimdi ben sana niye tek süvari önermiyorum? Çünkü senin içeride atıyorum şeyin var. Hero'ların var. Piyade. Mesela ben sana 4-4-2 diyorsam sen mesela oraya şimdi geleceğiz. Sen orada şurada mesela dur ben bir gireyim oraya. Bak 4-4-2 diyelim yapıyoruz. Burada Even Mix'i mi kullanıyorsun sen? Nasıl? Even Mix yazıyor. Onu kullanıyorsun değil mi sen? Yok. Mixer var ya. Bir dakika Mix'i sar. En altta. Mix'i sar yok. Şey diyorum ya. Tünel şeylerde demiyorum. Ekipmanda demiyorum. Bu taburu düzenle var ya. Taburda Even Mix yazıyor. Herhalde onu kullan. Bak şimdi. Dördüncü var ya dördüncü. Tamam. Bak şimdi. Mesela burada sen dediğin gibi şurada zaten yanlış yapmışsın. Niye? Senin ekipmanın 848 değil. Ve sen gidip burada şeye gitmişsin. Hero'ları mesela Mixer. Hero'larda 3 tanesini süvari koymuşsun. Ya ordu SLD için koydum ya ben. Ordu SLD için koydun. Ama bunlar süvari için. Senin ekipmanın piyade okçu olduğu için orada biraz işleri karıştırmış. Yani ben öyle adamlar gördüm ki adam tek tip atıyor. Bunlar olmasa bile bunlar tamam dediğin gibi ordu SL'de veriyor. Tek tip atıyorum piyade herosu koymuş. Atıyorum tek tip parasız şeyden bahsediyorum. İşte okçu herosu koymuş. Bir bakıyorsun adamın ekipmanına uyarak iş yapıyor hero. İlla kalkıp da ahım şahım ordu SL'de olmasına gerek yok bazı savaşlarda. Adamlar iş yapıyor. Şimdi senin ekipmanın mesela senin uyguladığın taktiğe göre uygun değil ve sen buradaki hero'ları ona uydurmaya çalışmışsın. O da bazen işe yaramıyor işte senin dediğin gibi. Burada mesela 4-2-4 için uygun mu peki? 4-4-2 için mi? Yok hayır 4-2-4. Bu hero'ları mı diyorsun sen? Evet. Bak burada 4-2-4 için eğer 4-2-4 için kullanacaksan burada bir tane hero'nu da yapacaksın. Süvariden çekeceksin. Mecbur piyade koyacaksın. Bu Bende kaç tane şey var? Mesela hani şu an sende 3 tane süvari var. Bir tane piyade, bir tane de okçu var. Hero olarak. Burada yani piyadenin yerine bir tane daha süvarinin yerine bir tane daha piyade evet. SLD koyabilirim ya okçu. Evet, bir tane eğer o şekilde kullanacaksan işte senin dediğin gibi 8-4-8 kullanacaksan dediğin şekilde bir tane daha piyade yerleştir buraya. Çünkü piyaden güçsüz olur. Şimdi askerlerini şöyle düşün. Neredeyse yarı yarıya süvari ile piyade üzerine koymuşsun ama bir tane piyadenin başında bir tane hero var. Piyade herosu ama süvarininkinde çok şey var. O da bakıp da işe yaramaz. Çünkü bazen mesela atıyorum okçu karede girdin adama diyelim tamam mı?
Şimdi mesela senin ilk Evet. önce okçuna geliyor. Sonra bir bakıyorsun ki piyadene gelmiş. Senin Yani. piyadene adam vurduğu için senin bir tane heron işe yarıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o durumda bir tane piyade hero orada yetersiz kalabiliyor. Bunu mecbur ikiye çıkartacağım. O şekilde yapacağım. Bunu şey yapıyorsan. Yani sen o şekilde Ama 4-4-2'de 2 tane bak 4-4-2'de bir tane süvari koyacaksın değil mi? ha 4-4-2'de sen buradan hatta bir tane süvari koyacaksın. Ordu SL'de veren SP veren en iyi herolarından bir tanesi. Zaten paralı hero var burada görünüyor. Onu koyacaksın. Onun dışında iki tane okçu, iki tane de şey koyacaksın. Şöyle buradan göstereceğim ben şimdi. Peki yoldaş nasıl orada? O çıkmandaş mı? Bir dakika İşte. şimdi şöyle tam var mı bir bakıyorum. Herolara bir bakayım. Bunlar hemen Paralı çok az ya. güzel. Şimdi ben burada gösteriyorum. Sen o şeyde de bakarsın. Atıyorum 4-4-2'de. Şimdi ayarlamayı sen yap. Tamam. Orada konuşarak ben girince zaten Tamam. bakarım. 4-4-2'de dediğim gibi iki tane okçu, iki tane süvari, iki tane piyade, bir tane süvari yeter. Anlatabiliyor muyum? Bunu atıyorum menzil kare vurabilirsin. Piyade kare vurabilirsin. En çok menzil kare kullanılıyor. O şekilde bunu götüreceksin. Herolar bu şekilde. Bunun dışında şeye gidelim. Yoldaşlara. Bak. Şimdi sen yoldaş kullanmışsın. İki tane yoldaşın eksik. Yarıda kalmış. Tamam. Şu an fulleyebilirim de şeyi de işte. Ha, iki tanesi 5-6 tane ürünü kaldı şey. Şu Karakan puanı. Onu bekliyorum işte onu fulleyeyim de. Aslında şey var. Şura var. Parlak şura var. bak şimdi. Şimdi şurada mesela diyelim 4-4-2 vuruyorsun ya. Burada kalkıp bazen süvari yoldaş bile koymayabilirsin. Hani daha şiddetli olsun diye, daha iyi vurayım diye süvari yoldaş bile koymayabilirsin. Ha savunma yaparken bu biraz sıkıntı olabilir mi? Olabilir çünkü içeride askeri değiştirmen gerekiyor ama sen mesela bazen diyorsun ki ya vurayım alayım, süre uzasın, şöyle böyle diyor. Mesela buradaki bu bir ödülü var, Goblin. Onu mesela buradan çıkarıp burada mesela iki tane piyade koymuşsun. Onlar da paralı zaten. Onların dışında buraya iki tane piyade ise iki tane de okçu ya da ordu hepsini etkileyecek şekilde bir şey koyman lazım. Turbo yükleme olur, kasırga olur. Buraya normal bir şekilde Aslında şu an gördün mü aslında ben kullanmamak doğru mu sence? bir daha söyle, sesim gitti. Hani şu 3 tane hero var ya, Goblin, Evet. Şakacı, Yıldız bir de diğeri. Evet. Mesela onları mixte kullanmamak sence doğru mu yani? Mesela bir tanesini süvari diyor ya kullanma. Hani şöyle bir şey, şimdi ben vurmak için, uzatmak için değil de ya vuruyorum oturuyorum ya da savunuyorum. Genelde savunuyorum, vurmuyorum asla. Savunmada kullanıyorum var. Savunmada şu 3 tane bir de şey var ya, şimdi kart orada SL'de bana var ya bir tane. Evet. Onu kullanıyor. Bak burada Paralı hero, paralı şey olduğu için yoldaş 2 tane. Onu bak burada şöyle bir şey. Şu okçu için şey var ya, bunun ismi neydi ya? Yıldız. evet. Okçu için onu kullanman normal. Bak şey için söylüyorum. 4-4-2 için söylüyorum sana. 8-8-4 için. Onu kullanman iyi. Evet. Grifon iyi. Onun haricinde bir tane burada atıyorum hepsini etkileyecek şekilde vuranlar var ya. Turbo yükleme var burada. Tam olarak burada ismi yazmıyor.
bir de kasırga. Bunların ikisinden birini kullanabilirsin. Mesela turbo yükleme. Onun dışında şeyi tamam. İki tane paralı hero yarım da olsa bu da işine yarar senin. Bunları bu şekilde koyarsın. Yani iyi bir şekilde vurayım, Ama o vurayım iki derken tane yüzlü kullanmıyor diyorum yani, değil mi? Şu süvarinden piyada yüzlük veren var ya, onu kullanmayayım diyor. piyade ile ne veren? Piyada 100 SL'de, bir de süvari 100 SL'de veren var ya, Goblin'le işte Ha, diğeri. o süvari. Eğer ki tam olarak mix yapayım diyorsan bundan koy. Elbette koyacağım. Ben sana vuruşu söylüyorum. Neden vuruşu söylüyorum? Sen mesela diyorsun ki ya alo, Söyle. sen şimdi mesela çoğunlukla savunma yapıyorum diyorsun da normalde Aynen. en iyi savaş saldırıdır. Çünkü adam içerideki askerini bilmez. Anlatabiliyor muyum? Sen dışarıdan geleceğin için hani el ayağı birbirine dolaşır, ne vuracağını bilmez falan filan. Ama sen atıyorum içeride askerin olunca adam bakıyor. Kaç tane içeride atıyorum süvari herosu var. İçeride ne kadar işte diyelim ki atıyorum en az hangi askerden var ki ona göre vurayım. Eskiden öyleydi da adam içeriye alırdı. Hani mix doğru düzgün ekipman yoktu. Herkes eskiden işte tek tip vururdu. Bakardı ki hangi asker az içeride tek tip vurup içeriye almaya çalışırdı. Şimdi adamlar da aynı şekilde yapıyor. Adam bakıyor içerideki durum nasıl. Tek tip de gelebiliyorlar tabi de. Ona göre bakıyor. Yani vurman senin açından daha iyidir şey. Yani daha çok vurarak savaşabilirsin. Bu şekilde yap. Ama sen kalkıp da şey diyorsan şu şekilde diyorsan sana şöyle önereceğim. Sen 8-4-8'e devam edeceğim diyorsan da buradan normal şekilde çıkaracaksın. Senin dediğin gibi süvariyi ekleyeceğim buraya. Şey yapabilirim mesela, o Aynen. sadece eldiveni çıkarmak mantıklı mı sence? Mesela hani şöyle bir şey söyleyeyim. Hani süvariyi arttırın diye SP'den vazgeçmek doğru mu sence? Bazen mantıklı. Bak ben mesela bazı şampiyon ekipmanları gördüm. Full adam. Adam bir bakıyor eldiveni yumruğu kullanmış. Şu an SP olarak dediğin şey doğru. Burada eldiven sana SP veriyor. Bu doğru. Ama atıyorum süvari kare gireceğim mesela. Süvari kare gireceğim mesela diyelim. Bazı adamlar var süvari kare vuruyor mesela menzil kareye adam alıyor. Ama adamın SLD'si yüksek, süvarisi yüksek. Adam mesela bazıları var 8-4-8 senin taktiğini uyguluyor süvari kare vuruyor süvari okçu kareye. Süvari kare ile okçu kareye vuruyor. Sen de diyorsun ki ya şimdi artık taktikler değişmiş ya süvari ile okçuyu nasıl alır diyorsun formasyonda bir bakıyorsun adam almış. Orada adamın SLD'si çok iyi durumdadır. Heroları iyi kullanmıştır. Onun için adam bir bakıyorsun almış. Onun için tek tip olarak atıyorum süvarini arttıracaksan ekipmanını Evet. 8-4-8'e arttıracaksan yani bunları dene. Kalende dene. Öyle dene. Ötekini dene. Arttırarak dene. Çünkü atıyorum alamadığın zaman fazla bir değiştirmeye imkanın yok burada. Şimdi Şu şu kalenin bir değerlendirmesine bir bakalım. Hızlıca bir geçeyim. Bak şimdi. Bak hız ekipmanı mesela senin normalde hem hızını hem de mühür açısından yapıyorsun. Anladım onu. evet. Bak senin mührün çok az. Aynen. O mührün bana etkisi var mı yani? Sana etkisi yok ama illa ki sen sağa sola mühür gönderiyorsun. Bak bir de o var doğru. Şimdi bugünkü adamlarla sizin mühürleriniz aynı mıydı? Bir de o var. Orada SL'de fark ortaya çıkıyor ha. Aynen. Şey söyleyeyim sana. Bak şu an ben de araştırmalarda görüyorum ya. Mesela Yenisar araştırması var ya. Evet. Yani ben ona yoğunlaştım ama sanki şey yaptım. Yanlış yaptım. Ben şeyi vurmam lazımdı.
o şu mühürleri tamamlamam lazımdı. Alt kısmında SL de veriyor ya. Sanki onu yapmadım diye yanlış yapıyorum gibi geldi bana. Şimdi sen mühür söyleyince. Bak şimdi. Doğru mu? Şöyle bir şey. Burada mühürde birkaç tane açman lazım. Hiç olmazsa şöyle 2 tane falan aç. Şu an sende 20 var. 20 vereceğine 60 at. Yok şey için söylüyorum. Hani altta mühürlerin altında var ya SL'de veriyor. Öfkeli SL'de. Ya evet. Şöyle, Onları ben açmadım. Yani o yanlış mı yaptım? şöyle bir şey. Bunların hepsi gördüğün gibi ekipmanı şey yapıyor. Etkiliyor. Yani kaleleri tam olarak kontrol etmek lazım. İşte o adamın araştırmaları tam mıydı? Bununki acaba tam mıydı? Falan filan. Yani gördüğün gibi bak mühürlere bile dediğim gibi ordu SLD'leri koymuşlar. Burada SLD'ler koymuşlar. Bunların hepsi etkiliyor. Bunların hepsi var. Ama sen burada hisar yapıyorsun. Bu da aynı şey. Normalde sen öyle düşünüyorsun da atıyorum orası şey veriyorsa burada Hisar SL'de veriyor. Aynı muhabbet. Fazla bir arada fark yok. Bunu da arttırsan aynı derecelerde verecek SLD'yi. Onu da arttırsan aynı derecede olacak. Bak şimdi. Dediğim gibi mührün az. Yani sen başka kaptanlara SL'de fazla atamıyorsun. Dediğim gibi orada SL'de farkı olmuş olabilir. Adamlar da T5 çoksa adamlar mührü de sizden çok fazla göndermiştir. Orada da bir açıklık vardır. Bak şimdi. Şu an senin piyadene bakayım. Bak senin normalde taşların da çok eksik. Üzerinde mesela piyadede eksiğin var. Kupayla süvariyle okçuda full. Dur bir dakika. Dur sırayla gelelim. Bak piyadeyle şey var. Kafalıkla kupan var mesela. İkisi sarı. Bir de üstüne mesela kupayı süvari taktığın için SLD'den az düşmüş oluyor. Oraya mesela başka bir 4-4-2 yaparsan ekipmanın biraz daha kendine gelir. Hem tek tipe şeye dönersin. Tek tiplerde daha sağlam olur. Hem de daha iyi bir şekilde belki bu şekilde daha iyi savaşırsın. Çünkü benim sana önerim bu şekilde. Kalen çünkü süvari üstüne değil. Süvari piyade üstüne ekipmanların olsaydı derdim ki kolay değiştirirsin. Mesela sana diyorum ki kupa yerine şeye koy. Davulu koy diyorum. Diyorum. Yani o konulur mu gibisine bir düşünceye giriyorsun çünkü kupa biraz daha basittir. Davul biraz daha basittir. Kupanın yerine konulur mu diye insanı düşündürtüyor. Doğrudur yani. Onun için ekipmanı dediğin gibi taşları, ekipmanı bence çevirmemiz lazım, düzeltmemiz lazım. Bak. Öteki taşların zaten tek tiplerde de eksiğim var dediğim gibi. Taşları düzeltmen lazım. Okçuya bakalım. Okçun da güzel. Hani mitik. Okçun da dediğin gibi mitik. Bir tek Severin ikisi ayarlı ya çok takılan çoğu ikisi ayarlı ya onun için mesela okçu da şöyle saçıcı var yoksa tek ayarladığında 9'u geçer bence belki de. Geçmese bile yaklaşır. Şimdi menzilli setin normal, güzel, fena değil. Piyadeye göre güzel. Birkaç tane taşın sadece düzelmesi gerekiyor. Süvarin zaten güzel. Dediğim şekilde bunun da taşları biraz eksik. Taşları düzelteceğim. Onun dışında bir şey... Süvaride mi? Evet. Süvaride mi taş açısı? Süvaride taşların morda bazı 1, 2, 3 neredeyse 6 tane ekipmanda sen söyle eksik var yani altın değil onlar. Onları tamamlarsan tek tiplerinde bayağı iyi olur. Bir de dediğim gibi sen 8-4-8 kullanmaya çalıştığın için mesela şurada iki tane ekipmanı burada 1-2 tane ekipmanı bozmuşsun atıyorum. Piyade koymuşsun. Taş olarak falan filan. Tek tipi bundan dolayı bozuyor bu ekipmanı. Hem atıyorum tek tipini bozmuşsun hem de mix ekipmanını yapmaya çalışmışsın ama atıyorum süvariye ayak uydurmakta zorlanmışsın.
Bir de şey var, bir de kafalı görüyor musun? Süvaride. Süvaride kafalı. Aynen gördüm. 4 yıldız çak. Bak, şimdi onu yıldızları sadece ona harcıyorum. İşte onu bir 6-7 falan yapmak için uğraşıyorum. Şimdi- Sadece ona basıyorum. Hayır hayır. Onda bak o yanlış. Atıyorum mesela bunda aradaki fark fazla olmuyor. Mesela sen basmak istiyorsun ama onu basmak yerine atıyorum mesela şu an kaç yıldız istiyor senden? 45 mi 40, 55 mi? 40 46 tane yıldız istiyor. Bir dakika yok. Sende de 44 mi var, ne var? 57 tane istiyor. Sen 57 Sende tane kaç var? 46 tane. Sen 57 tane yıldız ona vereceğine atıyorum sen burada eldivenini çakarsın. Bak burada en az Başta bir şey vermiyor ki. 1-2 yapınca bir şey vermiyor. İşte ondan çakmıyor. 6-7 tane burada şey çakarsın. Bir dakika bakayım mı? Ya şeyde de artı 1 veriyor. Artı 1 veriyor ama ben sana kalkıp da bir tane basmaya direkt 1 verecek demiyorum. Zaten öteki ekipmanı basınca şey 6-7 tane bastığında mesela kılıç. Bak neredeyse buçuk. Bak neredeyse buçuk veriyor. Bak 4 tane kullanıyorum buçuk veriyor. Böyle kalkıp aynı şekilde 4 tane 3 tane 5 tane olan ekipmana mix olarak eklediğinde bunları şeyin derecesini yine arttırabiliyor. Mesela eldivende Orbus SP'yi 4 tane vererek 0.50 arttırabiliyor. Yani buçuk. Anlatabiliyor muyum? Senin dediğinde ötekine yükseltip 5 yıldız yapmak istiyorsun ya. Onda mesela artı 1'i ek yapıyorsan 56 tane yıldız da bunda 8 tane dağıtıyorum. Hadi 8 tane mesela yıldızla o ekipmanın verdiği SLD'ye ya da SP'ye falan ulaşıyorsun zaten. Hani bunu biraz bence dağıtarak yap, daha mantıklı. Hem dışarıdan daha güçlü gösterir seni. Daha millete de cafcafın daha iyi olur. Ben sana öyle tavsiye, çünkü bir tane üzerine gidersen atıyorum mesela sen şimdi buna bu 5. yıldızı da çaktın mı sen 6. yıldızı daha bir sene sonra çakarsın. Anlatabiliyor muyum? Onun için ekipmanla böyle tek tek yap. Mesela sen sürekli bu ekipmanı kullanacaksan bu ekipmanla tek tek çak, sonra ikincileri çak. Mikse değil mi? Sadece mikse. Mix ekipmanına. Tek tek çak. Hem dışarıdakiler seni iyi görsün, hem senin kendine şeyin biraz artsın. O şekilde, yoksa bir tane ekipmana yaparak sen korkutucu görünmezsin. Yani dışarıdaki adam biraz yıldızlarından korkar gibi olur yani. Tüm ekipmanını falan filan böyle yıldızlı görse biraz adam da tırsar yani. Bu şekilde ekipmanına baktık. Şeyine baktık, içeriğine baktık. Başka bak. Yoldaşlarda şu tane yoldaş var ya, bende ikisi de biliyorsun. İkisi de yarım. He. Şimdi mesela onları fullemek iyi, yoksa Bekir'in birkaç güne Gargantuan'ı fullemek mi? Diğerlerini de fulleyebilirim mesela. Yok hayır. Şimdi sen bunlara başladıysan bunları bitir. Çünkü yarım bırakma. Bunların 10 olması daha iyi. Şu 2 tane paralı Hero'nun 10 olması daha iyi. Ötekilerin hepsi yarım olmaktansa öyle daha iyi. Şimdi söyleyeyim sana. Benim şu an Gargantua'yı yapmak istiyorum ya. Gargantua'nın yerine başka birini önermek ister misin? Şimdi 4-4-2 için. Onu yapmadan bunu yap diye. Ya şimdi 4-4-2'de zaten senin dediğim gibi sen buraya yoldaş koyabiliyorsun. Bunda fazla bir fark olmuyor. Yoldaş buna koyabiliyorsun. Sorun yok. Burada mesela hepsini etkileyecek şekilde dediğim gibi burada şey var. 2 tane falan senin şeyin var. Yoldaşın var. Onda bir problem yok. Kalkıp da Gargantua'yı şu an karıştırma. Tabi olsa daha iyi olurdu. Ama karıştırma, çünkü 2 tane piyade yoldaşım var. Bunları fullersen kalen daha sağlam olur. Şimdi
hatırlarım onu zaten. Biliyorum şimdi. Öyle. Bir de bir şey sorayım sana Sor. Kaya. Şimdi bizim kale biliyorsun yani aslında kapan değil. Yani Hisar'a hiç dokunmasam mı yoksa işte mesela tek tip hepsini yapsam bayağı iyi olabilir aslında. Sadece Real'le kaptan mı olsam? Yani Yıldızları mı diyorsun? sadece savaş tutması mı yapsam? Ne diyeyim? Ya şimdi sizin loncayı biliyorsun. İlla ki sana ihtiyaçları oluyor. Bir bakıyorsun ki kendini Hisar'da bulabiliyorsun. Şimdi o biraz karmaşık iş. Dediğin gibi tek tipte işte sadece savaş içtiması yapabilirsin. Hisarlara karışmadan. O şekilde yapsan atıyorum yıldızlarını da daha iyi kullanabilirsin. Atıyorum davula mavula versen bayağı arttırabilirsin, düzeltebilirsin ekipmanı tek tipte. Hem mix ekipmana dağıtıp da taşları da bozmazsın. Ama senin loncana göre bana soracak olursan biraz mecbursun yani hisarlara da gidip tutmakta, işte bir şeyler yapmakta illaki iki arada bir deredesin yani. O da doğru ya. Öyle. Ben bilmiyorum. O zaman ben senin dediği gibi yapayım. Aynen. Kaleyi de öyle attım. Aynen Para bulduğum zaman. Aynen Ben öyle. ayarladım da. Evet arkadaşlar, Turgut'la görüşmemizi bitirdik. Daha doğrusu videoyu kestim çünkü sonrasında biz bir 2 saat daha konuştuk, görüştük. Bunun için videoyu biraz kısa tutmaya çalıştım ki video zaten uzun oldu. Şimdi buradaki durumu gördünüz arkadaşlar. Böyle şeyler bazen yaşanabiliyor. Güçsüz adamlar bazen kazanabiliyor. Bazı şartlardan dolayı tabii ki olabiliyor. T5 farkı, işte mühür farkı, ne bileyim kaptanın taktik ve bilgisi farkı. Yani bir sürü şey sayılabilir. Hisar farkı. Böyle durumlar meydana bazen gelebiliyor. Biz bugün bunu değerlendirdik. Böyle bir şey yaşandı diye. Bizi dinleyen herkese teşekkür ederim. Belki uzun video olmuş olabilir. Başta bağlantı sorunları yaşamış olabiliriz. Bir iki yerde bağlantı sorunu yaşadık. Sonrasında düzelttik. Herkese teşekkürler. Turgut'a ve KMO loncasına da teşekkür ederim. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.